Merhaba arkadaşlar. Bugün çalışmasını yapacağımız bu rezin şöyle bitmiş halini göstermek istedim. Şöyle arka ön V şeklinde kolsuz böyle askılı yazın çok rahatlıkla pamuklu ipten yani koton ipten yazın çok rahatlıkla giyebileceğimiz bir çalışma oldu. Bunun için iplerimiz 50 gramdı. Beşinci ipimden çok az bir ip kullandım. Yani sonunda bir sıra eksik, bir veya iki sıra eksik yaparsanız 4 tane yumaktan da çıkabilir. Yani ben 5 tane ip kullanmış oldum. Evet, şimdi bu bluzimizin yapımına geçelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle böyle yine askılı ve yakalı bir tığ işi bluz çalışması yapacağız. Kullandığım ip Etrofil'in cins ipi. 155'i koton bir ip. 50 gram ipliklerimiz ve 160 metre uzunluğunda. Hatta renk numarasını da şöyle göstereyim. Tığ numaramda 3. Şimdi ben sayıları ayarlamak için bir parçasını ördüm. Şimdi başlamadan önce bunu da bir anlatmak istiyorum. Bu yaptığım parça large beden için yani daha doğrusu 40-42 beden rahatlıkla giyebilir. Bunu şimdi beraber çalışacağız ama bir küçüğünü yapmak isteyenler 8 tane trabzanla başlıyoruz. 6 ile başlayabilir. Ve şu en son şu kenarlarda şöyle bir artırma yapacağız. Ben biraz trabzan sayısı az geldiği için şurada bir artırma yaptım. Bunu hiç yapmasınlar. 6 trabzanla başlayıp oradaki ilave sayıları da yapmazlarsa small, medium beden için rahatlıkla olacaktır. Büyütmek isteyenler de yine 8 ile başlayıp o kenardaki artırmaları bir iki sıra fazla yapıp yine kol altında bir artırma yapabilirler. Şu şekilde ben şimdi şuradan da bir santim olarak vereyim. Bakın kol altına ben şurada ilave biraz artırma yaptım. Yani bir küçüğünü yapacak olanlar hiç bunu yapmasınlar. Zaten otomatik daralacaktır. Ben burada da bir santim vereyim. Eni 47 santim oldu. Yani buna göre de kendinize ayarlayabilirsiniz. Daha doğrusu hatta ben bunu bir iki kere başladım, söktüm, küçük oldu, büyük oldu. Her seferinde en doğru ölçü aslında şu parçayı yapınca bir kendinize yani bir ölçmeniz en güzel sayıyı o belirleyecektir. Ona gerekirse birkaç tane artırma yapabilirsiniz veya artırmalarınızı daha az yapabilirsiniz. İpinize göre de çünkü sayılar değişiklik gösterecektir. Şimdi bunun yapımına geçelim. Başlarken parçanın birinde mutlaka şöyle uzunca bir ip bırakın. Ben diğer tarafta bıraktığım için bunu da bırakmayacağım. Dikerken tekrar ip bağlayıp düğüm yapmanıza gerek olmaz. Ben diğer parçada bıraktığım için şimdi normal saklayacak kadarını bırakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane trabzan çektim. Tığıma doluyorum. Trabzanlarımız hep ikili trabzan. 1, 2, üçüncüye giriyorum. Trabzan yapıyorum. Bir iki tane trabzanımız oldu.
3, 4, 5, 6, 7 ve sonuncuya da yapıyorum. 8. 8 tane trabzanım oldu. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. İki zincir çektim. Geri döndüm. Hemen dibine yapıyorum. 2 çektiğimiz zincirle 2 trabzanımız oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Dibine yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar 2 zincir çektim. Bu dördüncü sıramız, yine 8 tane trabzanımız var. Sekiz. 1, 2, 3, 4 sıra 8 tane trabzanlı böyle bir parça hazırladık. Bundan sonra artırmalara başlıyoruz. 1, 2 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Tığıma doluyorum. Dibine bir trabzan yaptım. 2 tane oldu. Ve bir tane daha yapıyorum. Burada 3 tane trabzanımız oluştu. 4, 5, 6, 7. Arkadaşlar şu ipi biraz bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8, 9. Bu sırada 9 tane trabzanımız oldu. 1, 2 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Yine başta artırma yapıyoruz. İkinci trabzanım, aynı yere bir daha yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir, iki, üç, 4 sıra hiç artırmadık. 8 tane trabzanımız vardı. 5. sıra başlarken artırdık. 9 oldu. 6. sıra tekrar artırdık. 10 tane trabzanımız var şu anda. Şimdi artık bundan sonra V yakamız olana kadar hem başta hem sonda artırarak devam edeceğiz. 1, 2 zincir. Geri döndüm. Yine aynı boşluğun içine
2 tane daha trabzan yapıyorum. Başta 3 tane trabzanımız oluştu. Yani şu çektiğimiz zincirde trabzan başta 3 tane. 3 4 5 6 7 8 9 10 ve son yaptığımız yere 11, bir tane daha yapıyorum, 12. Bundan sonraki sıra sayılarımız hep ikişer ikişer artarak devam edecek. Yani 12 yaptık, 14, 16, 18 olarak devam edecek. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Başlarken aynı boşluğun içine 2 tane, aradaki trabzanları yapıyorum. Ve sondaki tepe noktasına 2 kere giriyorum. Yani bu sırada 14 tane trabzanımız oluştu. Yukarı çıkışlarda 2 zincir çekiyorum ki kenarlar çok bol kalmasın, muntazam dursun diye. Şimdi 1-2 zincir çektim, geri dönüyorum. Bu birinci trabzanımız olarak sayıyoruz. Yine aynı boşluğun içine 2 tane yapıyorum. Aradaki trabzanlarımı tek tek ve son tepe noktasına 2 kere. Ve bu sırada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane trabzanımız oldu. Yukarı doğru da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. sırada 16 tane trabzanımız var. Şimdi böyle hem başta hem sonda artırarak 20 sıra örelim. Ve son artırmamı da yaptım. Şöyle bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 38 tane trabzanım oldu. Bakın şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 sırada 38 tane trabzanım oluştu. Bir parçamız bitti. Artık onu kesebiliriz. Şimdi aynısından bir tane daha parça yapacağız. Biri sağ ön, biri sol ön olacak. Şimdi ben bir parça daha hazırladım. Aynı şekilde 20 sıra ördüm. 38 tane trabzanım var. Şimdi geri dönüyorum. Yani 21. sırayı yaparken o
kol tarafından geleceğiz. Burayı birbirine ekleyeceğiz. Burası bluzimizin V yaka kısmı olacak. Yine artırmaya devam ediyoruz. 2 tane zincir çektim. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Ve aradaki bütün trabzanlarımı örüp diğer başta da eklememizi yapacağız. Sonuna kadar geldim. Şimdi şunu yapmadan önce şuradaki ipi buraya ekleyeceğimiz için şöyle bir yürütelim bunu. Daha sonra da saklayabilirsiniz ama örerken bu arada da kaybolur. Evet, böyle örerek gelmiştik. Burası ters yönümüz. Şimdi buradaki son trabzanı 2 tane yaparken birini yapacağız. İkincisi ortak olacak. Buraya bir tane trabzanı yapıyorum. Tığıma doluyorum. Ve ikinci artırmayı yapıyorum. Ama pardon, ikinci tığıma doluyorum. İkinci artırmayı yapmak için batıyorum. Ve diğer parçayı alıp ilk hemen yapacağım yere birlikte, bakın ilk gireceğim yere giriyorum. Şöyle ikisini birden çekiyorum. 1, 2 de çıktım. Şimdi buraya bir tane daha yapmamız lazım. Onu da tamamladım. Artık diğer başa kadar bu şekilde gidiyorum. Parçamızı birleştirmiş olduk. Şimdi sıranın sonuna kadar devam edin. Yine sonuna 2 tane trabzanımı yaptım. 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Ve bir sıra daha aynı şekilde devam edeceğiz. 1, 2, bir tane daha yapıyorum. Artık orta noktamız birleştiği için buraya tek tek yaparak devam ediyoruz. Artık şu ipi yürüttüğümüz için arkadaşlar kesebiliriz. Sıranın sonunda yine 2 tane buradaki boşluğun içine yapıyorum.
V yakayı birleştirdikten sonra şu birleştirme sıramız, bir sıra daha yaptım. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Fakat onu çıkarken ben şurada dediğim gibi şu trabzan sayısı biraz az olduğu için artırma yapıyorum. 4 tane artırma yapacağım ama birbirinden büyük yapanlar mesela 6 veya 7 tane artırma yapabilir. Veya 2 sıra daha artırıp sonra bir 3 ilmek 4 ilmek daha artırabilir. Küçük beden yapanlar hatta son 2 sırada da artırma yapmayıp artık dümdüz gidebilir. Yani şu bedeni kendi ölçünüze ölçerek mutlaka ölçün, öyle devam edin. Şimdi ben dediğim gibi birazcık büyüteceğim için şurada bir kere daha artırma yapıyorum. Böyle eğer direkt her sıra artırmaya devam edersem şu kol altı oyukluğu çok fazla oluyor. Onun için burada artık bir kere artırma yapıp bir daha artırmamız olmayacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. 1, 2, 3. zincirin içine giriyorum. Trabzan yaptım. 1, 2 tane. Şimdi bir yanındakine giriyorum. Bir tane daha trabzan yaptım. Şimdi tam şu birleşme hatta noktasına yapalım. Dört tane trabzan yaptım. Şimdi normal şurada her zaman yaptığımız gibi 3 tane de aynı noktanın içine yaptım. Bakın 2, 4 tane kenarda artırmamız var. Bu da normal artırmamız 3. Toplamda 7 tane artırma yapmış olduk. Ve devam ediyorum. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman yine 2 tane trabzanımı yaptım. Şimdi tığıma doluyorum. Burada bakın bu sırada artırma yaptığımız için aynı sırada artırma yapabilmek için tığıma doladım. Aynı boşluğun içine girdim. Önce bir tane şöyle üçlü trabzan yapıyorum. Daha sonra tığıma doluyorum. Bunun dibinden 4 tane artırma yapacağız. Bakın şu 2 katını alamıyorum. O kadar sıkı yapmışım ki. Şunu bir sökeyim arkadaşlar. 2 tane trabzandan sonra 1, 2, 3 de çıkıyorum. Tığıma doladım. Bunun hemen dibindeki 2 katı. Aldım. 1, 2, 3 de çıktım. Şimdi birinci artırmamızı yaptık. Tığıma doladım. Bu sefer son yaptığımızın dibindeki 2 katı alıyorum. 1, 2, 3 de çıkıyorum. İkinci artırmamızı yaptık. Tekrar dibindeki 2 tane ilmeği aldım. 1, 2, 3 de çıkıyorum. 3 tane artırma yaptık. Bu da son artırmamız.
1, 2, 3. Ve toplam burada da 2, 4, 6, 7 tane artırmamız oldu. Yani aynı sırada hem sağ tarafta hem sol tarafta 7'şer tane artırma yaptık. Benim şimdi şu ortadaki tam birleştirme ilmeğim hariç ortadaki 45 tane sağ tarafta, 45 tane de sol tarafta, 91 de aradaki ilmeğim, 91 tane trabzanım oldu. Şimdi artık bundan sonra hiç artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde 2 zincir çekip geri dönüyorum. 91 tane trabzanı istediğim ebat olana kadar devam edeceğim. Sıranın sonuna geldiğimizde yine 2 zincir çekip aynı şekilde devam ediyoruz. Dediğim gibi artık sayımız hiç değişmeyecek. Bu kenarları bu şekilde trabzan olarak devam ediyoruz. Diğer parçada bir göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Hatta şöyle yapayım. Bundan sonra bu kısım şöyle düz olarak istediğiniz isterseniz genç kızlar mesela daha kısa seviyor. Kısa da yapabilirsiniz. İsteyen hatta ben daha ipini koparmadım. Boyu ayarlamasını henüz yapmadım. Şu şekilde istediğiniz ebat olana kadar trabzan olarak devam edelim. Şimdi boyunu ben şu V yakadan itibaren aşağıya kadar ölçeyim. 33-34 santim kadar ördüm. Dediğim gibi bunu daha kısa veya daha uzun yapabilirsiniz. Son artık bitiminde şöyle minik bir oya yapacağız kenarına. İsterseniz sık iğne de yapabilirsiniz. Bir, iki, üç zincir çekip geri döndüm. Hemen bu zincirin dibine şöyle bir trabzan yaptım. Bir, iki tane atlayıp üçüncü boşluğa giriyorum. Sık iğne ile daha sonra 2 zincir. Şuradaki 2 katını alıp yine bir trabzan daha yapıyorum. 2 tane boşluk atlayıp üçüncüye sık iğne ile ekledim. Bu şekilde bu etek ucunun kenarını minik bir oya olarak tamamlayalım. Evet, sonuna kadar oyamızı yaptık. Şöyle bir sık iğne ile bitiriyorum. Şimdi burada dikecek kadar şöyle bir pay verip evet, oyamız da bitmiş oldu. Şimdi
Bu parçanın aynısından bir tane daha yapıyoruz arkadaşlar. Biri ön, biri arka. Diğer parçanın da ön yüzü aynı şekilde içeri gelecek şekilde katlıyorum. Şu anda ikisinin de tersi. Aslında tersi düzü çok belli değil. Yani sadece şu son sıralarının aynı olmasına dikkat ederek, yani oyaların ikisi de düz olacak şekilde. Şöyle şimdi bunun dikişini yapalım. İki parçayı karşılıklı tutuyorum. Şu ilk oyanın sık iğnesine ve aynı yere bir daha giriyorum ki şurayı bir sağlamlaştırıyorum. Daha sonra zaten şu trabzanları ilk yaptığımız kenardaki boşluklar var. Oralardan şu şekilde çok fazla da sıktırmadan, çok da gevşek bırakmayın, giyince açık durabilir. Şöyle karşılıklı gelecek şekilde yanların dikimini de tamamlıyoruz. Şimdi kol altına kadar dikişini dikelim. Daha sonra da omuz dikişlerini yapalım. En sonunda şu koltuk altındaki yeri de ekliyoruz. Dikişimiz bitmiş oluyor. Şu ipi de şöyle aşağıya doğru birazcık yürütelim. Şimdi şu omuz kısmında şöyle tutuyorum. Bunu da şöyle karşılıklı getiriyorum. Hemen buradaki tepedeki son sırayı birbirine ekliyorum.
Şöyle ipinde yine burası ters kısım. Bunları bir yürütelim içeri doğru. Şimdi bir düzünü çevirelim arkadaşlar. İplerini temizleyeceğiz. Evet. Bu rezimiz bu şekilde. Şurası kol altına gelen bölümümüz. Şimdi dileyen arkadaşlar aynı etek ucundaki gibi yakaya ve kollara da oya gidebilir. Dileyen arkadaşlar kenarlarımız son derece muntazam olduğu için yapmaya da bilir. Ben şöyle bir sıra gideceğim. Şöyle beraber başlayalım. Daha sonra bütün her tarafını aynı şekilde yapabilirsiniz. Şimdi herhangi bir ön ortadan başlamayalım. Şu omuz kısmına dikiş yaptığımız yer var. Oradan başlayalım ki ekleme yerimiz de yine oraya denk gelsin. Üç tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bakın şuradaki zaten trabzanın boşlukları var. Oralara. Daha sonra 2 zincir. Sadece başlarken 3 zincir çektik. Bundan sonra 2 zincir çekerek böyle tüm yaka ve kol etrafına oya yapabilirsiniz. Şimdi şu yaka ortasına geldik. Bakın şöyle tutuyorum, o arada balonluk olmasın diye. Direkt neresi denk geliyorsa oraya battım. Tam göbeğe bir tane yapıyorum ve devam ediyorum. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Bütün yakanın etrafını ve kollarının da oyasını yaptıktan sonra bu rezimiz bitmiş olacak. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.